Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda başladığımız ceketimizi örmeye devam ediyoruz. Arka parçamın kol oyuntularını beraber yapmıştık ve sonuna kadar ilerlettim. Burada sol omzu ayarladım. Ortadaki ilmeklerimizi yaka için açık bıraktım ve sağ tarafı da beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi biraz iç kısım yükseltili olacak ve daha düzgün durmasını sağlayacağız. Şöyle çevirerek kol oyuntusundan sonra şöyle 23,5-24 santime yakın uzunluğumuz var. Şimdi burada 28 ilmek burada var, 28 ilmek burada var. Ortada kalan ilmek sayımız da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. 36 ilmek de ense için bıraktık. Şimdi buradan ipimizi diğer tarafta bıraktığımız için yeni bir ip bağlayarak devam ediyoruz. Şu ipi biraz fazla bırakıyorum ki örgümüzün içinde rahat saklayabilelim. Burada ilmeklerimi ters olarak öreceğim ve sıra sonunda buradaki ilmek sayımızı 3'e böleceğiz. Diğer tarafta yapmış olduğumuz kademeli işlemi burada da yapacağız. Omzun biraz içe doğru daha yüksek olmasını sağlamış olacağız. Hem de daha düzgün bir çalışma olacak. Bu kısmı atlamıyorum çünkü az bir miktar kaldı. Buradaki ilmekleri hep örmeyeceğiz. 27 tane ilmek olduğunu söylemiştim. 2, 4, 6, 8 tane ilmeği bırakacağım. Burada 3 ilmek daha öreceğiz. 1, 2 ve 3. Bakın 8 ilmeğimizi burada bırakıyoruz ve dönüyoruz. Sıradaki ilmeğimi şöyle üzerinden yanına ip dolayarak aldım ki burada kötü bir görünüm, delik oluşmasın diye bunu ikisini beraber alacağız gelişimizde. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum burada. Sıra sonuna geldim. Şu ilmeklerimi sıkılaştırıyorum. İpimi burada düğüm atmamıştım. Şimdi burada bir tane düğüm atıyorum geldiğim zaman. Tekrar dönüyorum. bu ilmeğimi örmeden alıyorum.
Şişlerim masaya değdikçe ses yapıyor. Burada 10 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 8 tane ilmek bırakmıştık. Burada şu ikili olan döndüğümüz ilmek 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmek de burada bıraktık. Tekrar dönüyoruz. Bu 10 ilmeği örerken yine yanına bir dolama yaptım. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu 10 tane olan ilmeğimi. Toplamda 27 tane ilmeğimiz vardı omuzda. Şimdi buradan ilmeklerimi örerek sona geleceğim. Eğimimizi verdik ve son kez ilmekleri düzgün bir şekilde bırakacağız. Şimdi doladığımız ilmekle bu ilmeği örerken arka taraftan düzgün durduğuna emin olun. Şöyle ikisini beraber alıyorum. Ve bakın burada düz ilmeğimiz oldu. Yine dolamış olduğumuz ilmeğe geldik. Şöyle yerlerini değiştirirsek daha düzgün olabilir diye düşündüm. İkisini bir aldım ve gördüğünüz gibi burada düz ilmeğimiz daha düzgün oldu. Diğer tarafı da böyle yapabilirsiniz bir öncekini. Burada örgümüzün şöyle düzden baktığımızda sağ tarafta yine bakın yükseltili bir şekilde omuz kesimini yapmış olduk. İpimizi burada biraz fazla bırakarak kesiyorum. Bu iple ön parçayı dikebiliriz. İlmeklerimi açık bırakıyorum. Dikişlerimi kapatmadan dikeceğim için. Arka parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi ön parçamıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ön parçamda arka parçada olduğu gibi ilk 3 sıra 1 2 3 sıra büklümümüzü yapıyoruz. Daha sonra eksiltmeye başlıyoruz. Burası ceketimizin ön tarafı olacak. Yani bu sol parçamız. Burada eksilterek geliyorum. Sonda 1 2 3 tane büklüm kalınca sonuna kadar bu kısmı lastik gibi devam ediyoruz. Ve bu parçamda kol oyuntumu da yaptım. Şimdi sizlerle diğer parçadaki kol oyuntusunu beraber yapacağız. Burada şöyle kağıt üzerinde gösterecek olursam bakın arkada 3 2 1 1 1 1 yani 3 5 6 7 8 9 tane ilmeğimizi eksiltmiştik. Omuz kısmında da 10 9 8 olarak kademeli olarak ördük ve yükselttik bu kısmı. Bedenimizin basenden omza kadar olan uzunluğu 62 santim geldi. Omuz uzunluğu 14 santimetre. Şurada
21 yazmışım. Az önce 24, 23,5 ölçmüştüm. Yani 21,5, 24 şu kısmı yaptıktan sonra sanırım 24 oldu. Şimdi burada da 4, 3, 2, 1, 1, 1 olarak eksilteceğiz. Yani her sırada ilk sırada 4 tane, ikinci sırada 3 tane, üçüncü sırada 2 tane, dördüncü, beşinci, altıncı sırada birer tane. 4, 7, 9, 10, 11, 12 tane ilmeğimizde burada eksiltme yapıyoruz. Şuradaki uzunluğumuz da 41 santimetre. Şimdi ben diğer parçamı da örerek omuz hizasına gelene kadar hazırladım. Bu da diğer ön parçamız. Karşılıklı gösterecek olursam bakın bu şekilde olacak ceketimizin ön kısmı. Buradaki şu görüntüyü arka tarafta yapmıştık. Burada da tek yönlü yaparak arka taraftaki görüntüyü sağlamış oluyoruz. Şimdi burayı 21 santim ördükten sonra kol oyuntumuza geçiyoruz. Bu taraftan örmeye başlayacağım. Ve şurada söylemiş olduğum gibi ilk önce 4 ilmek kapatacağız. İkinci ilmeği birinci ilmeğimin içerisinden geçirdim ve bir ilmek kapattım. İkinci ilmeği yine örüyorum ve ilk ilmeği üzerinden kapatıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. 4 tane ilmeğimizi kapattıktan sonra normal örmeye devam ediyoruz. Arka tarafta ters, ön tarafta düz örüyorum. Siz başka model örmek istiyorsanız tabii ki başka modelde uygulayabilirsiniz. Burada da örerken modelinizin gereğini yapacaksınız. Ben sondaki 3 tane büklümü yapmaya devam ediyorum yaka oyuntusuna kadar. Şimdi örerek burayı tamamlayacağım. Arkadan da geleceğim ve ikinci sıradaki eksiltmemizi de beraber yapacağız. Eksilteceğimiz kısma geldim. Bakın sondaki ilmeği örmedim. Bu şekilde eksiltmeye başladığımız zaman burası çok daha düzgün olacak. İlk ilmeğin içerisinden hemen ikinciyi geçiriyorum. Yani bir ilmeğimi kapattım. Sıradaki ilmeği ördüm. Yine üzerinden atlatarak ikinci ilmeği kapattım. Sıradakini ördüm ve üçüncü ilmeğimi kapattım. Yine örmeye devam ediyorum. Bu kısma örerek geleceğiz ve beraber devam edeceğiz. Üçüncü eksiltmemizde 4 3 yaptık. Şimdi 2 tane ilmek kapatacağız. Bu 1 ve 2. Bu uyguladığımız şekilde karşı tarafta da aynı eksiltme sayılarını yapacağız. Yani bu ceketimizin sağ tarafı, sol tarafta da aynı işlemi uygulayacağız. Yine buradan sonra 4 3 2 eksiltme yaptık. 3 defa da 1 1 1 eksiltme yapacağız. Yani bir sırada bir eksiltme yapacağız. Örüp geleceğiz. İkinci sırada 1, üçüncü sırada 1. Toplamda 7 9 10 12 tane eksiltmemiz olacak. Ve yakamızın hizasına gelene kadar düz öreceğiz. Kol oyuntumuzdan sonra örgümü ilerlettim. Şimdi yaka oyuntusuna geçeceğiz. Ne kadar ilerlettikten sonra geçiyoruz? Şöyle ölçtüğüm zaman şuradan
şişimizden yardım alalım. Bakın tam buradan hizaladığımızda 17 santim sonra yaka oyuntusunu yapacağız ve şurada da model olarak verecek olursam 35 tane büklüm yaptıktan sonra ilmekleri kapatmaya başlıyoruz. 35 büklüm başlangıçtan beri. Ve buradaki bakın şu mesafede fazla bir boşluk yok. Yani büklümden hemen sonraki sırada ilmek kapatacağım için bu şekilde başlayacağım ilmeklerimi kapatmaya. Ve yakamız için 7, 5, 4, 3, 2 olarak ilmek kapatacağız. Bu da 10, 15, 19, 21 tane ilmeğimizi kapatmış olacağız. Şöyle şu kısımdaki boşluğun fazla ilerlememesi için bu şekilde kapatacağım. 2, 4, 6, 8 tane ilmek bırakmıştım buraya örmeden. Yine örmeden sağ şişimi aktarıyorum. Ve son ilmeği bir öncekinin üzerinden geçirdim. 1 şişimi aldım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi kapatmış oldum. Bu da 8. ilmeğimiz kaldı. Şimdi dönerek örgümüzü olduğu gibi, yani kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Burası 8. ilmekte. Şurada büklümümüzü yapalım yine. Boşluk oluşturmayalım. Yaka için ilk eksiltmemiz 7. Şimdi buradan normal olarak sıramı tamamlayacağım. Arkadan da örerek yine bu noktaya geleceğim ve beraber devam edeceğiz. Yine sıra sonunda 6 tane ilmek bıraktım. İkinci eksiltmemiz 5 olacağı için bir fazlasını bırakıyoruz eksiltme sayısından. Sağ şişime aktarıyorum 4 ilmeğimi ve sonuncuyu atlatıyorum. Sırasıyla yine 2 3 4 ve 5 ilmek daha kapatmış olduk. Dönüyoruz. Şurada bakın hafif basamak oluştu. O yüzden ilk ilmeği örmeyeceğim ki o basamak oluşmasın. Yine ilmeklerimi öreceğim. Ön taraftan düz, arka taraftan ters. Yaka kısmına geleceğiz ve beraber eksiltmemize devam edeceğiz. Üçüncü eksiltmemize geldik. Burada 5 ilmek bıraktım. Sıradaki eksiltme sayımız 4 olacak. 1 2 3'ünü sağ şişime alıyorum. Diğerlerini atlatıyorum. Bir ilmek kapattım. İkincisini kapattım. Ve üçüncüsünü kapattım. Bu da son 4. ilmeğim. Yine örerek önden ve arkadan devam edelim. Burada buluşalım. Yakanın eksiltmesi için
Dördüncü sıradayız. Dördüncü sıramızda 3 tane ilmeğimizi kapatacağız ve burada 4 ilmek bırakmıştım örmeden. Neden bu şekilde kapatıyoruz? Arka tarafın ilerlememesi için, diğer tarafla eşit görünmesi için bu şekilde yaptım. 1 2 ve 3 ilmeği kapatarak örgümüze devam ediyoruz ve son eksiltmemizi yine buradan beraber yapacağız. Son eksiltmemizi de beraber yapmak için buradayız. 3 tane ilmeğimi bırakmıştım. Birinciyi kapattım. İkinciyi kapattım ve yakamız için oyma işlemini tamamladık. Görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu sırada düz öreceğim. Arka sıradan da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Hiç eksiltme yapmadan yine yaka kısmına geldim. Buradan aynen arka tarafta olduğu gibi kademeli olarak omzumuzu bitireceğiz. Yine burada 27 tane ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 ilmeğimiz ördük. 2 4 6 8 tane ilmeğimizi örmeden dönüyoruz. Burada dönerken ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve şöyle şişime geçirince arka tarafa doğru çekiştirdiğimde bakın 2 kat oluyor ilmeğimiz. Bu şekilde yaptık ve ilmeklerimizi yine ters olarak örmeye devam ediyoruz. Burada arada fazla mesafe olmadığı için videoya kapatmadan örgüme devam ediyorum. Çünkü zaten şimdi çok
ve ördük, dönüyoruz. Kademe işlemini yine uygulayacağız. Şimdi 10 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimizi ördük, dönüyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi ilk ilmeği örmeden aldık, ipi arkaya doğru çekiştirdiğimizde böyle 2 kat oluştu. Yine bütün ilmeklerimizi, zaten burada 10 tane ilmeğimiz kaldı, ters örüyoruz. Döndük. İlk ilmeğimi örmeden aldım her zamanki gibi. Bakın burada ördük. Üzerini 2 dolamalı olan ilmeğimiz bu şekilde görünüyor. Şöyle ördüğümüz zaman bakın düz ilmeğimiz oluştu. Yine ikili görünen ilmeğimizi düz olarak ördüm. Burada da herhangi bir pürüz yok. Ve ön parçamızın omzunu da bu şekilde biraz içe doğru yükseltmiş olduk. Diğer tarafı da aynı şekilde yaptık. Yakamız da bu şekilde görünüyor. Ve videomu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videomuzda da dikişlerimizi ve kol örümünü yapacağız beraber. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazarsanız en kısa sürede dönmeye çalışırım. Desteklediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.